Muharebenin en önemli kuvvet çarpanı moraldir. En üst seviyede olan bir milletten bahsediyoruz. Dolayısıyla gelecekte biz belki Almanya'yı konuşmayacağız ama Japonya'yı kesin bu güç unsurları içinde konuşacağız gibi duruyor. Japonya'nın da bu dönemde güçlü Pasifik'te bir aktör olarak belireceğini söyleyebilirim. Japonların Belarus'ta ne işi var? Şimdi tabii Ukrayna-Rusya savaşı, işte yeni konsept karanlık savaş, ortak yazarımız Salih Gamsız komutanımı da burada anayım. Bunları açıklıyoruz yani kitapta. Çünkü Karadeniz'de artan bir gerginlik olacağını, ki şu anda Rusya-Ukrayna savaşında bir barış gelse dahi Karadeniz'in, Baltık'ın gene uzun dönemde daha büyük kargaşalara sahne olabilecek yerler olduğunu da altını çizerek yanıt vermeye çalışayım. Ukrayna bütün batılı kuvvetlerin desteklediği bir proxy war'a dönüştü ve vekaleten aslında Batı'nın, NATO'nun bütün güçleriyle Rusya'nın savaştığı, işte başlangıçta Rusya'nın yıpratma savaşına kendi iradesiyle Ukrayna'yı ilhak etmek suretiyle dahil olduğu ve gittikçe de aslında onurlu bir çıkışı, başta Ukrayna'nın arar vaziyete geldiği, Kursk'ta bir saldırı düzenledi ama bu askeri hedefi olan bir saldırı değildi. Aslında Putin'in canını yakacak, Batı'nın kışkırtmasıyla yapılan bir saldırıydı. Böyle olunca savaşlarda şu anda işte biz Boğazlar'da Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni konuşuyoruz. İşte 2. Dünya Savaşı'nın yaklaşımında. Ne olabilir? Şimdi bir balıkçı görünümlü tekneyle, ki Ukrayna-Rusya Savaşı'nda bunları hep izledik, bir köprünün işte Roman askeri görünümlü İngiliz özel kuvvetçisi tarafından uçurulduğunu görebiliriz. Niye böyle bir girizgah yaptım bu Japonlara yönelik? Çünkü öz savunma kuvvetlerinden, ki 2. Dünya Savaşı sonunda işte bu mihver devletlerin asıl cezalandırılanı Almanya ve Japonya'ydı, ki Almanya şu an tamamen bir ABD işgali altında. Keza Japonya, işte artan Çin tehdidine karşı hem NATO'yu domine etmek için, ki giden veya şu an kalacak bilemediğimiz ABD yönetimi, Biden-Harris yönetimi neticesinde bu savaşta Japonya'yı tekrar öz savunma kuvvetleri değil, bir kendi ordusunu tefrik imkanını sunmuş oldu bu süreçte. Tamam, İsveç, Finlandiya biz de olur verdik, katıldı NATO'ya. NATO artık neden İsveç, neden Finlandiya konusunda da ısrar etti. Kuzey Kutbu'nun kontrolü, kutuplar eriyor. Gelelim Japonlara. Japonya çünkü 2. Dünya Savaşı'nda dikkat edersek Hiroşima ve Nagasaki'ye 2 atom bombası atıldı ve 1. atom bombasından sonra aslında Eisenhower'a Japon kralı şunu söyledi: 2. bombayı atmayın, adayı işgal etmeyin. Ama 2. bomba aslında Japonya'ya değil, Rusya'nın kafasına atıldı. Japon adasına çıkma diye, ki o bölgede şimdi gerek Çin, işte Japon, gerek Rus, Kamçatka Yarımadası üzerinden Japon gerilimlerini izliyoruz. Japonya otomatik olarak burada ABD yanlısı, Batı'nın yanında yer alacak ve geçmişte yapılan suikastleri de, Japonya'da yapılan suikastleri de bir inceleyecek olursak, yani yeniden bir silahlanma yarışına girdi. Çok ciddi bir bütçe ayırıyor. Tabii bu dünden bugüne olmayacak ama ben Uzak Doğu'da özellikle 2. Dünya Savaşı'nda Japon-Çin muharebelerini de incelemiş eski bir asker olarak aslında bu derin nefretin, bu şeyin nelere varabileceği konusunda dehşete düşüyorum. Neden? Sadece 2. bombanın Rusya işgal etmesin diye atılışı değil. Çünkü Japonya, şöyle örnek vereyim, benim dolaştığım eyaletlerinde, Japon eyaletlerinde şehrin yarısı yanık, yarısı onarılmış vaziyette tutuyorlar ve Çinliler diyor ki buraları Japonlar böyle yaptı. Yani bu söylediğim bölge öyle kısa, basit, küçük bir yol olarak düşünülmemeli. İşte Sinop'tan Antalya'ya kadar veya Antalya'dan Sinop'a kadar gibi bir alanı aslında Japon girmiş, yakmış, yıkmış. Dolayısıyla Japonya'nın tekrar Pasifik bölgesinde canlanacak bu mücadelede yeni bir arayış içinde olduğunu rahatlıkla bu sorunuza istinaden söyleyebilirim. Artı Japonya, Ukrayna'ya bir şekilde askeri destekte, hani Almanya bile başlangıçta birkaç miğferle başladı. En son kendisi ordusunda olmayan tankları bile verdi ama Japonya'nın da bu savaşta aslında Batı tarafında aktif olarak rol alan bir devlet olduğunu söyleyebilirim. Japonya Ukrayna'ya araç göndermişti, askeri araçlar. Peki devamı gelecek mi? Bunu biraz daha açabilir miyiz hocam? Çok teşekkür ederim. Önce öz savunma kuvvetinden kendi ordusunu tefrik etmesi lazım ki bu doğuda, Pasifik'te meydana gelen, mesela 2. Dünya Savaşı'nda Midway muharebelerini bizleri takip edenler izlerlerse aslında oradaki amirallere şu anda ABD'nin
dünyanın birincil pivot gücü, 4000 küsur uydusuyla uzayda yer alan gücünün o amirallere sahip olmadığını algılar ve onlar bile dehşete düşer. Çünkü gidip gelmiştir o savaşlar ve son saniyede Japonların aleyhine sonuçlanmıştır. Yani dolayısıyla Pearl Harbor baskını da 11 Eylül gibi birinin işte komplo teorilerinin üretildiği bir baskındır. Ama Japonların savaşma azim ve iradesi, ki muharebenin en önemli kuvvet çarpanı moraldir, en üst seviyede olan bir milletten bahsediyoruz. Dolayısıyla gelecekte biz belki Almanya'yı konuşmayacağız ama çünkü Almanya her milletten karışık bir vaziyete dönüşmüş vaziyette entegrasyonla beraber. Orada da yükselen aşırı sağ var ama Japonya'yı kesin bu güç unsurları içinde konuşacağız gibi duruyor. Japonya yine eski günlerdeki gibi, eski dönemlerdeki gibi agresif olacak mı? Agresif bir tutum sergileyecek mi önümüzdeki günlerde? Sergiletecekler gibi duruyor. Ben zaten özellikle 21. yüzyılda jeopolitik büyük kırılmada Türkiye stratejik nötr olarak kalmalı. Doğu ile Batı arasında tıpkı Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi, artı İspanya, Güney Amerika'ya etkisi, Katolik oluşu, Madrid'deki temsilcilikleri ve ABD'de bile resmi dilin İspanyolca oldu olacak derken İngilizce olduğunu bir referandumla hatırlayacak olursak ki Spanish asıllı işte göçle ilgili ABD'nin özellikle Trump'ın sert açıklamaları ve bu sorunları düşünecek olursak İspanya ve özellikle Japonya ile bu yüzyılda ilişkilerimizi çok köklü ve derin tutmak gerekir diyorum. Bu arada İspanya'da zaten Filistin meselesinde de tamamen Avrupa Birliği'nden çok farklı, bizle beraber hareket eder bir mahiyette, ki 1800'lerin başına daha önceki röportajlarımızda da ifade etmiştim. Fransız-İspanyol Savaşı'na İngilizler müdahil olmasaydı İspanya'nın kayıpları da 1800'lerin başında böyle olmazdı. Keza sonra Napolyon'un işte gidişiyle beraber yepyeni bir düzen kurulmuştu. Aynı 1815'ler gibi yeni bir döneme gidiyoruz ve Japonya'nın da bu dönemde güçlü Pasifik'te bir aktör olarak belireceğini söyleyebilirim. Peki hocam, Rusya, Belarus, Ukrayna hattına bakacak olursak buradaki gerilim artık Japonya'nın da kadrajında diyebilir miyiz? Diyebiliriz kesinlikle. Çünkü Pasifik'teki gelişmeler için Rusya'nın orada bulunmasının ana amacı Çin'e destek vermeyecek olması veya orada oyalanıyor olması. Yani Orta Doğu'da bile bakın İsrail-Filistin bu soykırımda izlediğimiz şeyde, eğer son saniyede İran'a S-400'leri göndermeseydi Rusya veya diğer yardımları yapmasaydı, ki Çin'in de yardım ettiğini biliyoruz, şu an Orta Doğu'da da büyük bir kıyameti yaşardık. Dolayısıyla Rusya'nın bir şekilde Batı'da yıpratılması gerekiyor. Şimdi dünyanın en iyi casusları zaten Ankara, İstanbul veya bu bölgede zaten bulunurlar. Burada yetiştirilirler, öyle ifade edelim. İşte şu an MI6'nın başı bile biliyorsunuz eski İngiliz Büyükelçisi. Yani şu anda bu trafiği yöneten, bir de %95'inin üstüne çıktı artık açık kaynak istihbaratı. Dolayısıyla birebir insan istihbaratının çok üst seviyeye çıktığı, entelektüel anlamda da yapay zeka çağında yaşıyoruz. O big data'yı veriye dönüştürebilecek birebir insan istihbaratı ön plana çıktığı için ve kaynağı her şeyin Orta Doğu olduğu için, kaynak ülkeler burada olduğu için bu sirkülasyonu da izliyoruz. Japonya'nın Belarus'ta olması Rusya'yı nasıl etkiler? Yani biliyorsunuz Rusya'nın en iyi müttefiklerinden biri Belarus. Ne söylersiniz? Şimdi Lukashenko zaten direkt Kremlin'den alıyor talimatları. Japonya'da aslında ikincil ülke konumunda dursa da aslında kimsenin beklemediği bir şekilde özellikle Uzak Doğu'da Rusya ile sorunlar yaşayan, Sarıdeniz'de Çin'le sorunlar yaşayan bir ülke. Dolayısıyla Batı kulübünün değerli bir oyuncusu bundan sonra olmak için Japonya o bölgede mutlaka varlık gösteriyor. Şimdi dünya ikiye bölünmüş vaziyette, net bir şekilde burada bunu görüyoruz. Türkiye'de çok dikkatli, kuyumcu terazisi hassasiyetinde bir şeyle tüm dünyaya örnek teşkil edebilecek bir diplomasi yürüttü ve diplomasinin gözbebeği ülkesi oldu ki Putin de Kremlin'den yapılan açıklamalarda aslında İstanbul müzakerelerinde bu işin barışın gelebileceğini, bunu İngilizlerin engellediğini, ki Johnson'ın engellediğini özellikle ifade ediliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin gayretleri dışında bu savaşa aslında herkes bir şekilde odun taşıyor. Silah, mühimmat, psikolojik her tür desteği vererek ve aslında uzayıp giden savaş bütün dünyayı rahatsız eden, bir anda nükleer bir savaşa dönüşebilecek büyük bir tehdit oluştururken bir de güneyimizde bu sefer 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyebilecek
büyük bir soykırım izliyoruz ve orada Hitler gibi bir Netanyahu görüyoruz. Şimdi ben gittiğim her ülkede savaş müzelerini inceleyen bir akademisyenim. Yani Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Avusturya'nın sebeplerini veya bir İtalya'da Cesare de Battisti mesela kuzey için, İtalya'da güney için bir kahramanken kuzeydeki Avusturya artı İtalyanlar için aslında bir vatan hainidir. Yani nereden baktığımızla ilgili ama özellikle savaşa, terminolojiye çok şey katmış olan milletler gene aynı karakteristik özellikleriyle başka şeyler katmaya devam edecektir. Yani burada da kendimizle de övünmeliyiz. Çünkü savaş dediğiniz zaman Türk milletini ayrı düşünmek mümkün değil. Yani manga dizilişinden tutun, Metehan'dan beri pusu, aklınıza gelebilecek her tür harekatta ve şeyde savaş dediği zaman, asker dendiği zaman aslında 21. yüzyıl yapay zeka, evet yaratıcılık, kritik düşünme bunların hepsi ön plana çıkıyor ama teknolojiyle birleşmiş bir Türk ordusunun gücünü ben aslında çok farklı bir yere konumlandırıyorum. Bu da jeopolitik konumumuzla beraber aslında işte 1800'lerin başlarını anımsayalım. ABD'ye aslında Akdeniz'e girmesiyle ilgili vergi koyan bir Osmanlı Birleşik Devletleri diyorum. Ben Osmanlı İmparatorluğu var. Yani 1800'lerin başı derken bizim nereye doğru evrilebileceğimizle ilgili de bir fikir penceresini aralamak adına söyledim bunu. Ama Rusya'nın bırakın Pasifik'te veya Uzak Doğu'da bir şey yapmayı şu an güneyindeki işte hemen güneyimizdeki Suriye'de bile artan bir askeri varlık gerçekleştirmek isteyeceğini düşünenler yanıldılar. Çünkü gerçekleştirebilecek durumda değil. Düşünün Türkiye'nin 2 katı gayri safi milli hasılı elde edebilen dünyanın en büyük kara coğrafyasına sahip olan bir ülke ve neticesinde Ukrayna Savaşı gereğinden fazla yıprattı. Evet günde 1000-2000 Ukrayna askeri ölüyor ama Putin için de aslında ekonomik anlamda bu savaşın sürdürülebilirliği çok büyük bir sorun teşkil ediyor ve Putin'in işte geçmişten beri bütün kitaplarda okuduğumuz sıcak denizlere inmiş vaziyette ve sıcak denizlerden çıkmak istemeyecektir. Yani Rusya'nın zaten biliyoruz ki nüfusunun 3'ü Urallar ve Batı bölgesinde yaşıyor. Dolayısıyla uçsuz bucaksız Doğu topraklarından bahsediyoruz. Aslında bir şekilde o Doğu topraklarında Çin'in her yıl 100.000 insanın Çin'in Rus sınırlarını aşıp o bölgeye de girdiğini hatta Çin'in dünyanın en fazla kereste ihraç eden ülkesi olduğunu o coğrafyalardan yararlanarak söyleyebilirim. Bu Merkez Bankası verilerine bakarsak, BRICS ülkelerinin %45'i ürettiği bir dönemde Rus rublesinin değerine bakarsak yanılırız. Gerçekten savaş gerekli olmadıkça tam bir cinayettir ve Rusya bir şekilde bu bir hafta içinde işte Kiev dahil, Zelenskiy dahil indirebileceğini düşündüğü şeyde çok uzun bir yıpratma savaşına girdi ve gereğinden fazla yıprandı. Şu anda da zaten her an Zelenski'nin kurs saldırılarıyla beraber yaptığı açıklamalar Putin'i taktik nükleer bir silah kullanmaya sevk eder mahiyette. Bunun da ben aslında bir kıyamet senaryosu değil, nükleer santraller üzerinden işte serpintiydi, o yapmadı, ben yaptım derken kullanılabilecek bir senaryoya her an dönüşebileceğini düşünenlerdenim. Dolayısıyla bir an evvel bitirmek için de böyle bir dünya için kıyamet senaryosunun başlangıcı olabilecek bir şeyi yapmayacağım diyor artık ilk başta yapacağım diyen Putin ama mecburen savaşın bitiş noktasını görebilmek için çünkü savaş gerçekten çok ağır bir ekonomik yıpranma getiriyor. Yani bugün doğalgaz veya petrol satarak sadece Türkiye'nin 2 katı gayri safi milli hasıla elde eden bir ülkenin uzayıp giden savaşından bahsediyoruz. Dolayısıyla hiç de kolay değil. Şimdi dünya ikiye bölünmüş vaziyette. Net bir şekilde burada bunu görüyoruz. Türkiye'de çok dikkatli, kuyumcu terazisi hassasiyetinde bir şeyle tüm dünyaya örnek teşkil edebilecek bir diplomasi yürüttü.